Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix Data Grid için custom filter oluşturacağız. Şimdi bu sayfada gördüğünüz Mendix Data Grid 2'nin standart filtrelemesi. Evet, burada gördüğünüz gibi filtreliyor. Biz ne yapacağız? Filtrelediğimiz data ile ilgili verileri işlemesini göreceğiz. Mesela bu fiyatın totalini almak veya da bu verinin ile ilgili bir makro flow'u nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Şurada bir örneği var. Şu kısım custom filter kısmı. Şuradan örnek veriyorum. Prepare, şurası da, şuraya dikkatinizi vereyim. 90.000 diyor. Burası buranın totalidir. Yani toplamıdır. Şimdi burayı değiştireyim. Evet, buranın toplamını bu şekilde verdi. Ve ayrıca bu veriyle ilgili daha birçok nedir makro flow'larla farklı işlemler yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağımızı yakından bakalım. Şimdi Mendix Pro'da bunu geliştirmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ben bu çalışmamızı Mendix 10.15'te yapacağım. Hemen öncelikle bir domain model oluşturacağım. Bir order diyeceğim. Yani bir orders diyelim, siparişler. Şimdi burada işte string, integer şeylerinden birer örnek yazacağım. Buna bir title diyelim. Title. Buna date örneği olsun. Burası da year diyeyim. Şunu integer yapayım. Hani filtreleri örnekler olsun diye. Burada da ne yapalım? Bir status diyelim. Status. Bunu enum yapayım. Şuradan da hemen enum status neler olacak? Şöyle işte sipariş preparing, yani çok şey değil. Yanlış mı yazdık? Tamam. Buna ne diyelim? Ready diyeyim. Yeterli herhalde. Bir de cancel diyelim. Değişiklik olsun. Cancel, iptal. Evet, tamam. Şimdi enum örneğimizi de yerleştirdik. Bir de evet boolean. Buna da diyelim ki is open, yani o sipariş açık kapalı. Söyledi. Bu da boolean. Bu da tamam. Bir de evet. Burada örnekte ilk videonun başında da gösterdim. Az önce gösterdiğim gibi price'ları, fiyatları toplama yapacağız. O yüzden bir tane decimal entry ihtiyacımız olacak. E, evet, bana şimdilik zannedersem bunlar yeter. İhtiyaç oldukça ben buraya yerleştireceğim. Hani bir entry daha yerleştireceğim ama o da yeri geldiğinde bunu yapacağım. Şimdi bunu yaptım. Şimdi bu benim asıl database'im. Yani Data Grid 2'de kullanacağım data. Şimdi bunları filtreleyeceğim bir tane şey oluşturmam lazım. Bunu da alıp kopyalıyorum. Paste diyorum. Buna da şu şekilde filter helper dedim. Helper. Şunu da non-persistable yapıp OK diyorum. Evet, şimdilik domain modelim hazır. Hemen bir şuradan şu şekilde bunu bir generate over page yapayım. OK diyeyim. OK dedim. Evet, bir kayıt girme işlemlerini yapalım. Home page'e de bu normal standart data grid filtrelememiz, buraya da şey yapacağım. Custom data filtre yapacağım. Öncelikle ne yapıyoruz? Buradan buradaki filtreyi şu şekilde alıp verileri gireceğimiz helper'a oluşturuyoruz. Buradan DC deyip macroflow'la helper desem yeterli. Helper. OK. Buraya geldim. Bu nerede? Evet, şuradaydı. Buradan hemen ne yapıyorum? Create object. Object helper. OK. Şuradan bu şekilde.
Şurada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şu title'a yani filtrelemeler kullanacağım için hani bana daha kolaylık olsun diye bunu bu şekilde yapacağım ki yani empty ile falan diğer şeylerle uğraşmayayım diye. Çünkü öbür türlü bazen problemler çıkıyor. Bunu direkt bu şekilde yapacağım. Direkt diğerleri zaten empty değerini veriyor. Şimdi bunu da bu şekilde yapalım. Tamamdır. Şimdi buraya geleyim. Evet, filter helper oldu. Pardon. Buradan şöyle yapayım. Bir saniye. Tekrar alayım. Çünkü şeyler lazım olacak bana. Helper dedim. Evet, yes dedim. Şunları kaldırayım. Bunlara ihtiyacım yok. Şuradan şöyle vertical yapayım. Buna da ihtiyacım yok. OK dedim. Buradan hemen şöyle hızlı bir şekilde iki tane şey yapalım. Ayıralım şunları. Date. Şunu buraya alayım. Bunu böyle alayım. Statüsü buraya alayım. Ben bunları rastgele yerleştiriyorum şu anda. Price'ı şuraya alayım. Tamamdır. Evet. Yok, fiyatı sorgulamayacağım. Çünkü fiyat çok fiyat sorgulama değil de sayısal değeri göstereceğim için çok kompleks olmasın, biraz da anlaşılır olsun diye burayı şey yapalım. Evet, boyum var. Hepsinden birer tane var şu anda. Şurayı biraz küçülteyim. Zannedersem 3 yeterli. Şurayı da şöyle yapalım. 3 diyelim. Şöyle sağ klik yapacağım. Right. Bir tane de button koyup reset, yani işlem bittiğinde resetleme koyacağım. Şu şekilde de LCD reset diyelim. Neleri resetleyeceğim? Buradan filtre alıp change yapacağım zaten. Change object dedim. Filter şu şekilde. Title dedim. Title'ı bu şekilde. Hemen date'i empty. Year'ı 0 diyebilirim. Şey yapmayayım. Star'ı empty. Status yaptık. Open bu true veya false olsun. Varsayılan değer. Burada da price yok zaten. O yüzden kullanmayacağım için. Şimdilik burası. Şimdi şurada şöyle bir şey var yalnız. Evet. Filtrelerken bu üründe zorluk çekeceğim. Bunu o yüzden string'e çevirmek istiyorum. O yüzden şuraya gelip bir tane is boolean string diyeceğim. Yani şöyle yapalım. Boolean string desem yeter. Şu şekilde. OK dedim. Buraya da aynısını ekleyeyim ben. Hatta şöyle kopyalayayım. Tamam. Buraya hemen event header koyacağım. Şu şekilde before commit'ten önce burada yapılacak her değişiklik ne yapsın? String'e çevirsin. E, Buyurun, string. Bu şekilde hemen buraya geliyorum. Buraya şu şekilde change object deyip orders diyelim. Buradan da boolean string'i çevirsin. Buna ne yapacağız? To string orders, hemen buradan da is boolean, yani is open'ı bu şekilde string olarak alsın. Evet. Burası da tamam. Bu zaten arka planda çalışacak bir şey. Buraya geliyorum. Şimdi bunun altına filtreler tamam. Ne yapayım? Data grid 2 çekiyorum. Data grid 2 çektikten sonra buradan şu şekilde orders alıyorum. Hepsini şuna gerek yok. Bunlar olsun. Generate diyeyim. OK diyeyim. New order. Şöyle yapalım. Hemen şu şekilde order edit.
Buradan da şuradan yine edit. Tamamdır. Bu şu anda ne yaptık? Standart. Şimdi bunları kaldırayım. Filtrelemeyi şu anda ben ne yapacağım? Yukarıyı kullanacağım için onu kullanmıyorum. Buraya gelip bunu da kaldırayım. Pardon, aslında buraya ihtiyacım yok. Zaten yukarıda oluşturmuştum. Doğru. Bunu yukarıdan takip edeceğim. Bunlara gerek yok. Şurayı price var. Price'a şöyle bir şey yapalım hemen. Hem zaten pratik olsun diye farklı noktalara da giriyorum bazen. Buradan gelip şu şekilde bir diyelim. Bir diyelim. Evet, buradan da price'ı seçelim. Şurayı işaretleyelim. Grup dijital olsun. Hani bu şekilde thousand'lar göstersin diye binli sayıları. Tamam diyelim. OK diyelim. Ama bitmedi. Şuraya da isterseniz bir euro veya herhangi bir şey koyabilirsiniz. Şuradan ben hemen şöyle TL simge diyelim. Şuradan hemen şu şekilde alıyorum. Ctrl C. Şuraya yerleştirdim. Tamamdır. Tamamdır. Hatta bunu şuraya da yapayım ben. Şurada price'a şuraya ekleyeyim. Hani buradan da şuraya da aynısını yapayım. Yani konuyu şey yaparken daha rahat anlaşılır. Yine aynı şekilde price, şunu grup şu şekilde şuraya 1 TL. Evet. Başka nerede vardı? Zannedersem biri de burada vardı. Burayı yaptık zaten. Burayı da yaptık. Evet, tamam. Şimdi şurayı reset diyelim. Tamamdır. Şu ortalasın, center desin. OK. Bunu da hatta şöyle şu şekilde bir diyelim. Yakın olsun şeye. Tamamdır. Eh, Şimdi arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız? Şimdi buraya girdiğimiz verileri buradan filtreleyeceğiz. Şimdi hemen bu işlemi yapmaya başlayabiliriz. Buraya gelelim. XPath. İlk önce şuradan XPath hemen buna başlayabiliriz. Title'lar yani string değerler için contains kullanacağız. Şu şekilde contains diyeceğiz ve buradan da ne alacağız? Evet, title'ı alacağız. Title nerede? Evet, title. Daha sonra da neyi kullanacağız? Evet, current object şu şekilde title. Yani buraya girilen değerleri buraya göre süzgeçleyecek. Yani herhangi bir içeri yaptığında bunu alacak. Şimdi virgül değil, and demeden önce şuraya bir şey daha atacağım. Bu ve or diyeceğim. Tekrar current object diyeceğim. Şimdi bunu boş olsa da bana göstersin. Title boş olsa da göstersin. Hem yani ya bunun içeriği olacak ya da boşsa da bana listeleyecek. Ondan sonra buradan ne yapacağım? End ile devam edeceğim. Diğerlerini de ona göre ekleyeceğim. Şimdi diğerlerini aynen bu şekilde devam edeceğiz. Bu sefer bir sonraki şeyi aşağıya alayım, yine aynı şekilde bir parantez açıp bu sefer de date yapalım. Date'de ne yapacağız? Direkt eşittir. Çünkü içeriğe gerek yok. Birebir aynısının olması yeterlidir. Eşittir date dedik, or yine current date eşittir empty. Yani boşsa parantezi kapat, and de aşağıdan devam et. Evet, şuradaki bir dakika parantezler doğru mu? Bu buraya kadar geliyor. Evet, zannedersem burada yanlışsa da bakarız artık. Şimdi diğerine geçelim. Yine bir parantez açayım.
Bu sefer de ne var? Year eşittir. Yine current object buradan year or current object eşittir year eşittir 0 olsun. Genelde burası varsayılan 0 ama bir de şöyle hani ne olur ne olmaz kullanıcının sıfırı da silmesi ihtimaline karşın or diyeyim buna da. Şuraya bir parantez daha açtım. Yani bunu da kendi içinde şey yapıp hem de böyle değişik buranın da nasıl kullanıldığını bu şekilde görmüş oluruz. Current diyor eşittir empty diyelim. Bunu da kapatalım. Bunu iki tane kapatmış olacağız ve end diyeceğiz. Şimdi aşağıdan devam ediyoruz. Yine bir parantez açıp bu sefer de ne yapacağız? Status eşittir current object status diyeceğiz. Ondan sonra or current object status eşittir empty dedik. Parantezi kapattık. End dedim. Aşağıya devam ediyorum. Yine bir parantez açıp bu sefer de ne yapayım? Boolean ile ilgili yapacağım. Ama burada ne yapacağım? String'i kullanacağım. Boolean string eşittir. Çünkü şey olarak Boolean'lar default olduğu için ilk girdiğimizde bu şeyleri getirir. Default'ları şeyleri false'ları direkt olarak süzgeçler. Bunu engellemek adına bunu yapıyorum. Bunu dedik. Buradan da yine current object şu şekilde string dediğim or dediğim current object diyecektim. Yanlış oldu. Eşittir. Evet. String eşittir. Şu şekilde boşsa. Şimdi bunu böyle yaptım. İşi daha kolaylaştırmak için şuraya da şöyle şey yapayım. Nedir? Şunu bir dakika şurayı kapatayım ben. Parametreye bir dakika bir yerde nerede yanlışlık yaptım? Şurada evet şurayı kapatmam lazım parantezi. Evet. Tabii ki şurayı gözden kaçırmışız. Şimdi olması lazım. Şimdi dedik buradan tamam. Burada evet burada da şurası fazlalık zannedersem tabii ki evet. Şimdi tamam. Okey diyorum. Okey dedim. Şimdi ne yapacağız? Burada şeyi gösterecektik değil mi? Price'ın toplamını. Hemen buraya gelelim. Şunu şöyle yapayım. Şuradan da total price'ı için filtreye bir evet, price aslında. Total price'ı şu bizdeki. Okey. Şu şekilde şöyle yapayım. Bir evet pardon. Şeyi tekrar kopyalayayım şuradan. Tamamdır. Şunu biraz daha şöyle büyük yapalım. Daha da büyük yapalım. İş yapsak iyi galiba. Tamam. Şimdi zannedersem oldu. Price olarak. Şuradan şunu şöyle karışmasın. Bunu total price yapalım. Tamamdır. Şimdi home'a gelip tamam. Bunu nasıl olacak şimdi? Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. İlk geldiğinde ilk önce hepsini filtreleyecek. Yani burada özel bir şey yapmama gerek yok. Bunu alıp şuradan ne yapacak? Sum diyecek. Listedeki price'ın ne yapacak? Total price'a ekleyecek. Evet. Sum price. Şimdi buranın şeyi otomatik olarak değişmiş olacak. Hemen buna bir bakalım. VWeb diyelim. Ama evet burada ufak bir şey unuttuk. Hemen onu yapalım. Buraya gelelim. Şurayı kayıt girmek için şurayı ayrı bir şey kullanacağım burada. Evet. Orders diyeyim. Buradan da show page diyelim. Şunu gösterelim.
Tamamdır. Şimdi tekrar run yapabiliriz. Tekrar bir web diyelim. Burayı kapatayım. Şimdi evet, şuraya orders'a gelip ne oluşturayım bir tane? İşte font. Bu da 60.000 olsun. Tamam. Evet, şimdi bir home page'e gidip bakalım. Evet, totali bana verdi ama datayı vermedi. O zaman burada bir yerde bir sorun var demektir. Hemen burada ne yapacağız? Filtreye bakacağız. Şuradan gelelim. Şöyle baktığımda tamam zannedersen evet, şurası empty olacak. Şöyle yapalım hatta burayı. Empty diyeyim ben. Bir bakalım empty. Bu şekilde deneyelim. Evet, burada neden böyle yaptık? Çünkü diğer string'de title kullandığımız için, pardon, contains kullandığımız için burada birebir örtecek. Contains kullandığımız için şurada şöyle bir ne yaptık? Yani buranın bu şekilde olması gerekiyordu. Contains kullandığımız için. Ama orada birebir doğruluk gerekiyor. O yüzden orayı empty yapmamız gerekiyor. Şimdi bir de böyle yapalım. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi veriler geldi. Ama şu anda nedir? Bunları süzgeçliyor ama sonucu henüz değiştirmiyor. Şimdi buna bakacağız. Filtreleme yapıyor yalnız. Font. Şuradan ready'ye basalım. Hiçbir tane yok. Güzel. Şöyle reset dediğimde bütün değerler resetleniyor. Buraya kadar tamamdır. Şimdi buraya geldiğimizde şöyle yapalım. Nerede orası? Şimdi sayfa nerede? Evet, burada. Şimdi buradan events diyorum, on change diyorum, macro flow dediğimde burada bir tane new OCD dediğim bu şekilde yaptım. Bunun adına da ne diyelim? Şöyle yapalım. Calculate total price diyelim. Tamamdır. Show dedim. Tamamdır. Hemen buradan ne yapıyoruz? Şimdi burası önemli. Retrieve diyeceğim. İlk önce şöyle yapalım. Buradan hepsini alayım. Ondan sonra tekrar bu sefer de filter kullanacağım. Filter by expiration. Buradan yine isteyeceğim. Şurayı açıp şöyle hatayı alsın. Buradaki zaten önemli olan nokta burasıdır. Bu kısımdaki filtreyi bu sefer makrofilmdeki filtrede kullanacağım. Bunu komple alıyorum. Şöyle Ctrl C, şuraya geleyim. Şu hatayı hemen. Buraya gelelim. Buradan şimdi şöyle büyüteyim. Ctrl V diyeyim. Şimdi title burada current object olacak bu. Current object. Title olacak. Buradaki şeyleri değiştiriyoruz. Burası helper olacak. Filter helper. Tamamdır. Bu da filter helper. Şuradan xpat'leri kaldıralım şeyleri. Tamamdır. Şimdi OK diyelim. OK dedik. Şimdilik tamam. Buradan hemen ne yapıyorum şimdi? Sum filtrelemiş.
Şimdi aynı şeyi filtreleyeceği için buradaki price'ı alıyorum ve buradan change object diyorum. Total price, sum price. Bundan sonra burada filtrelediğiniz şey Xpet'te, yani DataGrid 2 Xpet'te kullandığınız filtreyi aynı şekilde listede de bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Şimdi muhtemelen burası tamam. Şuraya geleyim. Şimdi aynı şeyleri diğerlerine de uygulamam lazım. Yaptıkları değişiklikte şöyle yapalım. Macro flow. Bunu yapayım. OK. Bunu yapalım. Macro flow. Şimdi evet, bunu da yapayım. Bunu da yaptım. Şimdi burada şöyle, bunun için ayrı bir şey de oluşturabilirim ya da yine Eventhand'da da kullanabilirim ama ayrı bir makro flow oluşturmak istiyorum. Şöyle yapacağım burada. Hem değişik bir örnek olsun. OCH nedir? Change boolean helper to string. Biraz uzun oldu ama atalım, buraya gelsin. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Buradan buradaki boolean'ı alıp change object deyip filter'dakini alıp ne yapacağız? Şu şekilde to string, pardon, bunun şu şekilde değil, şunu değiştireceğiz, böyle string'i, evet. Filter helper'dan alıp ne yapacağız? Evet, bunu alacağız. Bu şekilde. Şimdi buradan da yine aynı şekilde hesaplama yapması lazım. Buradan da call macro flow diyerek calculate total price'ı alacağız. Şimdi zannedersem oldu. Şimdi bir run yapıp bir test edelim. Bir web diyelim. Evet, zaten sayfa açıldı. Şimdi ready dedim. Gördüğünüz gibi evet, 8500 değişti. Çalışıyor. Gayet güzel. Reset diyeyim, şu şekilde 2024 yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi burası da çalışıyor. Tekrar reset diyelim. Tarih atalım. Evet, hepsi gayet güzel. Şu anda çalışıyor. Ready. 8000. Preparing. Ondan sonra cancel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şeyimiz çalışıyor. Burada hani burada biz buradan totalini aldık ama siz bunu daha farklı senaryolarla şey yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta nedir? Macro Flow'da da aynı filtreyi kullanmak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.